Merhaba çocuklar, ben Tanim Sivar. Yıldızlardan Masallar kanalında ben de varım. Ve bugün size Fareli Köyün Kavalcısı masalını okuyacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanların birinde güzel mi güzel bir köy varmış. Bu köy yeşil vadilerin, berrak nehirlerin yanı başındaymış. Bahçelerinde türlü türlü meyveler, tarlalarında pek lezzetli sebzeler yetişirmiş. Suyu bol, toprağı verimliymiş. Fakat gelin görün ki köy halkı öyle cimriymiş ki kimse kimseye borçlu çıkmamak için selam bile vermezmiş. Öyle ki bir gün köyün hatırı sayılır büyüklerinden biri köyde kedilere verilen yiyeceklerin müsriflik olduğunu söylemiş. Günler günleri kovalamış, köy halkı yaşadığını söylediğini haklı bulmuş. Kedileri köylerden göndermeleri için oy birliğiyle karar vermişler. Teker teker herkes gördüğü kediyi kovalamış. Ayrıca kedilere yemek verilmesi de yasaklanmış. Aç kalıp horlanan kediler yavaş yavaş köyü terk etmişler. Kediler köyü terk ettikten haftalar sonra bir gün köyün bütün evlerini fareler basmış. Ne önlem aldılarsa farelerden kurtarmayı başaramamışlar. Umutsuz bir halde köyün muhtarından yardım istemişler. Fakat muhtarın da elinden hiçbir şey gelmiyormuş. Öyle ki artık civar köylerde yaşayanlar bile bu köyden bahsederken Fareli Köy diye bahseder olmuşlar. Hal böyle olunca köye gelip kimse alışveriş yapmaz olmuş. Köylüler farelerin istilasından zar zor kurtulabilmek için sebzeleri, meyveleri de satamaz olmuşlar. Günlerden bir gün köye sihirli bir kavalı olan çalgıcı gelmiş. Köylülerin derdini duyunca muhtara gidip "Eğer bana altın verirseniz 50 tane altın köyü farelerden kurtarırım. Herkes eski hayatına geri döner" demiş. Köy halkı çalgıcının bu teklifini çok sevmiş. Hemen altınları aralarında toplayıp muhtara teslim etmişler. Muhtara altınların teslim edildiğini öğrenen çalgıcı başlamış kavalını çalmaya. Kavaldan öyle güzel bir ses çıkıyormuş ki köydeki bütün fareler çalgıcının arkasına takılıp onu takip etmeye başlamışlar. Bütün köyü dolaşıp fareleri arkasında toplayan çalgıcı nehire doğru yürümeye başlamış. Fareler de onu büyülenmiş bir şekilde takip etmeye başlamışlar. Çalgıcı nehrin içine girince fareler de ardından nehre girmişler ve hepsi akıntıda sürüklenip gözden kaybolmuşlar. Bunu gören çalgıcı artık görevini tamamladığını anlayıp kaval çalmayı bırakmış. Nehirden çıkıp altınlarını almak için köylülerin yanına dönmüş. Fakat farelerden tamamen kurtulduklarını anlayan köylüler çalgıcıya verdikleri sözde durmaktan vazgeçmişler. Ne de olsa artık kavalcıya ihtiyaçları kalmamış. Köylüler "Nasılsa farelerden kurtulduk, sana neden altın verelim ki?" demişler. Bunu duyan kavalcı çok sinirlenmiş ve kendi kendine "Görürsünüz siz gününüzü" demiş. Bir süre düşündükten sonra tekrar kavalını eline almış ve çalmaya başlamış. Köylüler ne olacak diye beklerken bir bakmışlar ki kavalcı önde, köyün tüm çocukları arkasında köyden dışarı doğru yol almaya başlamışlar. Hemen telaşla çocuklarını yanlarına çağırmışlar, seslenmişler. Seslenmişler ama ne fayda? Çocuklar o kadar büyülü bir şekilde kavalcıyı takip ediyorlarmış ki kavaldan çıkan sesten başka hiçbir şey duymuyorlarmış. Köylüler de çaresiz peşlerinden gitmişler. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Bir bakmışlar ki altın bir kapının önündeler. Kapının üzerinde adalet kapısı yazıyormuş. Kapı kavalcı ve çocuklar için açılmış, onlar içeri girdikten sonra otomatik kapanmış. Aileler kapıyı çalsalar da açan olmamış. Günler geceler nöbetler tutulmuş fakat kapı bir daha açılmamış. Çocuklarını özleyen köylüler kavalcıya yaptıkları haksızlık için bin pişman olmuşlar. Kapıdan doğru hep birlikte seslenmişler. Köylüler, "Kavalcı ne olur bizi duy, senden çok özür diliyoruz. Sana söz verdiğimiz 50 altını yaptığın işin karşılığını vermediğimiz için çok pişmanız. Hatamızı anladık. Ne olur bizi affet ve lütfen geçmişteki bütün altınları almayı kabul et" deyip yalvarmışlar. Kapı uzun bir sessizlikten sonra açılmış. Kavalcı önde, çocuklar arkada, köylülerin yanına çıkmışlar. Kavalcı köylüleri bundan sonra kavallarından kim olursa olsun verdikleri bütün sözleri tutmaları şartıyla affetmiş.
Köylüler kavalcıya anlaştıkları altınlarını vermişler. Çocuklarını sarıp sarmalayıp köylerinin yollarına geri dönmüşler. Onlar ermişler muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş. Biri kavalcının, biri köylülerin, biri de siz çocukların başına. Hoşça kalın çocuklar.